Hepinize merhabalar. Bugün daha önce denemediğim ama internette izleyip güzel olacağına kanaat getirdiğim bir yemek yapacağız. Bu Amerikan menşeli bir yemekmiş. Salisbury steak diye bir yemek. Aslına bakarsanız köfte ama böyle steak şekli verilmiş ve böyle güzel gravy sosla falan yapılan bir yemek. Herkesin çok rahat uygulayabileceği ve lezzetli olduğuna inandığım bir yemek. Köfte genel manada bizim biraz kültürümüze uygun. Biz köfte çeşitlerini seviyoruz. Bu yemeğin de seveceğimize inanıyorum. Tamamen objektif bir şekilde her zaman olduğu gibi beğendik, beğenmedik. Şu su fazla, bu su eksik. Her şeyle söyleyeceğime emin olabilirsiniz. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Evet, kolları sıvayalım. Çok fazla malzemesi olan bir tarif değil. Kolay diyebileceğimiz bir tarif. Malzemeler: soğanımız var, galeta unumuz var, kıymamız var, hardalımız var. İsteğe bağlı yumurta da konuyor orijinal tarifte ama ben koymayacağım. Onun dışında işte tuz, karabiber falan filan. Böyle fazla malzemesi olan bir şey değil. İkinci etabında işin içine krema, mantar falan da girecek. Onu daha sonra söyleyeceğim. Bu arada malzemeleri aşağı açıklamalar kısmına yazarım. Normalde bizim alışkın olduğumuz köfteler gibi değil bu tarif. Ben birkaç tarife baktım, bazılarında soğan var, bazılarında yok. Ama bizim köftelerde az da olsa soğan olacak. En azından benim damağıma göre olması lazım. Normalde koyduğumuz kadar fazla değil ama ortalama 1 kiloya bir küçük soğan diyebileceğim kadar soğan koyuyorum. Soğanları rendeleyeceğim. Böyle çok dişe gelir gibi değil, ince tarafıyla rendeliyorum bu arada. 2 tane küçük boy diyebileceğim soğanı rendenin ufak tarafında rendeledim. Bu şekilde suyunu içinde bırakacağım arkadaşlar bu sefer. Çünkü birazcık galeta unu da var tarifin içerisinde. Birazcık da böyle hani sıvı olsun istiyorum. 2 kilo için toplamda 1 bardak galeta unu koyuyorum. Toplamda 1 yemek kaşığı hardal koydum. Benim şöyle daha önceden hazırlamış olduğum tuz, karabiber, biraz da sarımsak tozu var içerisinde. Şöyle öğütülmüş halde. Benim baharatlarımdan Muhteşem Üçlü diye bir baharat var. Onun öğütülmüşü düşünebilirsiniz. Bundan 2 kilo için 3 tatlı kaşığı kadar koyuyorum. Son olarak ben 2 kilodan yapıyorum arkadaşlar. Şöyle dananın kaburga eti, yani köftelik kıyma olarak isteyebilirsiniz kasabınızdan. 2 kilo kıymayı da malzemelerin içine ekliyorum. Şimdi bütün malzemeyi güzelce bir karıyorum. İsteyenler bu tarife 2 tane yumurta kırabilir. Ben köftede çok sevmiyorum yumurtayı. O yüzden de ben koymayacağım. Ama dileyen, seviyorsanız koyabilirsiniz. Kıyma buz gibi var ya, ellerim dondu resmen, dondu. Şuraya bak, kırmızı. Arkadaşlar, köftenin olayı iyi yoğrulması. Bütün koyduğumuz malzemeler her yerde şöyle eşit bir şekilde dağılması gerekiyor. O yüzden iyice yoğuracağız. Bu yaklaşık 8 dakika 10 dakika kadar sürüyor. Önemli olan bütün malzemelerin her yere dağılmış olması. Bu kıymanın her yerinde aynı lezzeti alabiliyor olmamız. Evet arkadaşlar, bu şekilde kıymamızın her yeri artık eşitlendi. Bütün malzeme her yere karıştı. Şimdi bunu birkaç saat dinlendirmemiz lazım. Yani normal şartlarda aslında köftenin iyisi 1 gündür ama bu bizim normal bildiğimiz köfteler gibi değil. Ama yine de yani birkaç saat dinlendirirseniz İyi olur. Hemen yaparsanız köfte dağılır. Ama biraz dinlenirse daha böyle sıkı sıkı durur. Benim de çok fazla vaktim yok. Ben aşağı yukarı bir 3-4 saat kadar dinlendireceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Birkaç saat sonra görüşürüz. 2 gün sonradan tekrar merhaba. 4 saat dedim ama içime sinmedi. O gün de başka bir çekim yaptım. Köfteyi 2 günden beri buzdolabında dinlendiriyorum. Şimdi şöyle bir göstereyim size. Gördüğünüz gibi gayet güzel kıvam aldı. Artık köftelerimiz iyice sıkılaştı. Malzemelerin lezzeti de birbirine girdi. Şimdi arkadaşlar, bu tarifte köfteler, yani böyle steak diyor ya hani, böyle neredeyse kalın bir antrikot ayarında böyle iri iri yapılıyor. Genel olarak ya burger köftesi gibi yuvarlak veyahut da steak gibi uzun uzun yapıldığını gördüm. Yani şekil itibariyle şöyle bir steak şekli vereceğiz diyebiliriz. Bakın aşağı yukarı bu şekilde, şöyle elimle kıyaslama yapın. Oldukça büyük köfteler yapacağız. Ben şöyle yaklaşık böyle bir kartopu büyüklüğünde parçayı alıp şekillendiriyorum. Ya buna niye steak demişler açıkçası bilmiyorum. Ama
Yani şekli dışında hiçbir şekilde alakası yok. Ha biz antrikotu, bonfileyi de böyle mantarlı bir sosla yapıyoruz. Belki biraz da ondan mı demişler. Açıkçası bir fikrim yok. Ama bir denemek istedim. Evet arkadaşlar. Şöyle 8 tane köfte çıkardım. Ortalama 250-300 gram civarı geliyor tabii. Ben 2 kilo kıyma kullanmıştım. Birkaç tanesini daha iri, birkaç tanesini çocuklara göre biraz daha küçük yaptım. Ortalama dediğim gibi 250-300 gram arası geldiğini tahmin ediyorum. Bu arada mantar, sarımsak, soğan ve krema kullanacağım. Birazcık da kemik suyu kullanacağım. Bir taraftan artık şöyle döküm tavamı koydum. Bunu herhangi bir tavada yapabilirsiniz. Döküm tava olması gerekmiyor. Yapışmayan bir tava aslında daha iyi olur. Tabii biz kalabalık olduğumuz için çok yaptım ama yani bu işin ayarı 4 kişiye kadar. Çünkü normal tavalar bu köftelerden en fazla 4 tanesini alıyor. Eğer 4 kişilik yaparsanız sadece tavada başlayıp tavada bitirebilirsiniz ama ben bugün 8 kişi için yapıyorum. O yüzden de tek tavayla yapamam. Ya 2 tava kullanmam lazım veyahut da tek tavada ön işlemi yapıp sonrasında fırını tamamlamam lazım. Ben bugün o yöntemi tercih edeceğim. Ama aklınızda olsun. İlk işlemler bittikten sonra ben size yine söylerim. Orada kısık ateşte üstünde şöyle biraz kapattıktan sonra ocak üzerinde de işi bitirebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şöyle döküm tavam ısınmaya başladı. Artık köftelerimi şöyle koyabilirim. Çok aşırı yüksek istemiyoruz arkadaşlar. Sıcaklığı önce tavayı ısıtın, ondan sonra orta ateşe alın. Yani bunun bu şekilde pişmesi mümkün değil zaten. Bu şekilde en fazla dışını kızartırsınız. Ondan sonra bir zaman vermemiz gerekiyor içinin pişmesi için. Şu an biz sadece aslında dışını bir karamelize ediyoruz. Maksat bu, mühürlüyoruz denebilir yani. Bu arada bir tane soğanım var. Birkaç diş sarımsak kullanacağım. Bunları da ufak ufak soymaya başlayalım. Şöyle bir kontrol edeceğim köftelerimi. Şöyle tek tarafı güzel kızarmaya başlamış. Şöyle çeviriyorum. Şimdi arkadaşlar köftemin içinde de soğan olduğu için burada soğanı abartmıyorum. Aslında maksat burada sosun lezzetini arttırmak. Benim daha önce çoğunuz bilmese de çok güzel makarna tariflerim de var kanalda. Çok güzel soslu makarnalarım var. İzlemeyenler varsa şöyle bir oynatma listesinden tavsiye ederim. Orada da kullandığım bir şey çok böyle ince çekilmiş soğan ve sarımsak. Ama mümkün olduğu kadar ince, ağza hiçbir şekilde gelmemesi lazım. Evet arkadaşlar, soğanları iyice incelttik. Şimdi bu arada bakalım köfteler ne durumda. Bu tamam. Bunu şöyle hemen kenara alalım. Bu da tamam. Şöyle alttan tutalım, dağılıyor. Kalın bir köfte olduğu için arkadaşlar bakın. Pişenleri kenara alıyorum şimdi. Pişen derken sadece dışları pişti. Evet, bu da tamamdır. Bu biraz daha dursun. Hemen yanına diğer köftelerimi de ekliyorum. Evet arkadaşlar, bu da şöyle tamam bakın. Bunu da kenara alıyorum. Hemen son köftemi de ekleyeceğim. 4 diş kadar sarımsak kullandım. Artık köfteler tamamdır diye tahmin ediyorum. Aynen. Bunları da kenara alıyorum artık. Arkadaşlar ben şöyle pişenleri şöyle bir fırın kabına aldım. Bunu normal fırın tepsisi olur veya başka borcam olur. Fark etmez. Çok yapıyorsanız benim gibi yapın, daha iyi olur. Ama az yapıyorsanız dediğim gibi tavada devam edebilirsiniz. Bu da tamam. Bunu da kenara aldım. Şimdi aynı yağa direktman soğanlarımı ilave ediyorum. Köftenin, kıymanın kendi yağı. O dışında oluşan karamelize lezzetlerle bunu birleştirmek istiyoruz. Soğanları içine attım. Altını kısın arkadaşlar. Soğanları yakmayalım. Şöyle bakın, dışında az önceden kalan şöyle karamelize lezzetler var. Şu diplerini istiyoruz. Benim şöyle bir kemik suyum var. Şu an dolaptaydı, bildiğin şöyle jöle olmuş tabi. Arkadaşlar soğanlar biraz renk değiştirdikten sonra sarımsakları da ekliyorum. Dediğim gibi altı yüksek olmasın. Zaten tavanızın şu anki sıcaklığı bunu kavurmaya yeter. Soğanları ve sarımsakları böyle sarımsak kokusu net bir şekilde size gelene kadar kavurun. Bu arada arkadaşlar ben hemen mantarlarımı da başlıyorum doğramaya. Mantarları ince ince doğrayacağız. Ben burada kültür mantarı kullanıyorum ama varsa böyle daha iyi kestane mantarı veya başka bir çeşit mantarınız varsa onları da kullanabilirsiniz. Hatta daha lezzetli de olabilir. Şimdi soğanlarım artık kavruldu. Ben ufak ufak mantarlarımı da içine giriyorum. Şimdi arkadaşlar mantarları koyup mantarların suları salmaya başladıktan sonra artık altını açıyorum. Mantarlar suyunu çekene kadar
Bu şekilde kavurmaya devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar suyunu artık ufak ufak çekmeye başladığı anda tuzumuzu giriyoruz. Bu tür yemeklere en çok yakışan baharat sarımsak rüyasıyla Akdeniz rüzgarı. Birazcık Akdeniz rüzgarından koyuyorum. Arkadaşlar içerisinde ne olduğunu da söyleyeyim. Yani bunu bulamayan arkadaşlar, bu benim kendi baharatım. Sarımsak, soğan, domates, karabiber, tatlı toz biber, fesleğen, kekik, pul biber, rezene, şeker ve tuz. Şimdi bu böyle karışık güzel kokulu bir baharat. Bundan içerisine şöyle bir yarım tatlı kaşığı kadar eklemenizi tavsiye ederim. Ben birazcık da acı patlaması koyacağım. Bu acı patlaması çok acı değil. Çok hafif acılı. Yani çocuklar bile yiyebilir bunun acısını. Bundan da bir miktar ekledim. Bunun içerisindekini de söyleyeyim arkadaşlar. Acı pul biber ama az acılı bir pul biber. Hardal tohumu var. Domates, karabiber ve tuz var. İsterseniz sevdiğiniz baharatları kendiniz karıştırabilir. İsterseniz aşağı bıraktığım linkten bu baharatları satın alabilirsiniz. Tavsiye ederim. Şu ana kadar daha hiç beğenmeyen olmadı Allah'a şükür. Gerçekten güzel karışımlar. Aldığınız zaman da yorumlarınızı da beklerim. Evet arkadaşlar, artık bakın tavanın dibinde su kalmadı. Şimdi bu noktaya geldiğimiz zaman önce tereyağını ilave ediyorum. Yaklaşık bir kaşık kadar tereyağı koyuyorum. Bu böyle mantara kremsi bir kıvam veriyor. Hatta mümkün olursa dolaptan çıkmış olursa daha iyi olur. Bu arada arkadaşlar et suyumuzu giriyoruz. Yani kemik suyu. Benim dolaptan çıktı o da. O yüzden biraz şöyle katı vaziyette. Yaklaşık 2 su bardağı kadar et suyu giriyoruz. Şimdi ilk etapta koyduğumuz et suyu hafif hafif kaynayana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Altı şu an açık. Evet arkadaşlar, şöyle suyumuz kaynamaya başladıktan sonra bir paket kremayı da içerisine dahil ediyoruz. Altını kısıyorum bu arada. Artık onun sıcaklığı yeter bizim için. Fırınımı da alt üst 180 derece fansız olarak ayarlıyorum. Şimdi arkadaşlar, eğer tavada bitirecekseniz köfteleri bu noktada tavaya girebilirsiniz. Koyun, altında kısın, yavaş yavaş o içerisinde köfteler pişsin. Ara ara çevirebilirsiniz köfteleri dağıtmadan. Üzerine de bir kapak kapayabilirsiniz ki çünkü pişmesi hemen 5 dakikada olmaz yani. Ben bu noktada artık fırına geçmek zorundayım. Çünkü benim miktarım biraz fazla, başta da anlatmıştım. Az önce kenara aldığım köftelerin üzerinden bu sosu geçiyorum. Bu şekilde. Şimdi bunu artık fırınıma veriyorum. 180 derecede bir yarım saat sonra kontrol edeceğim. Köftelerin durumuna bakacağım. İsterseniz termometreyle de kontrol edebilirsiniz. Yarım saat sonra görüşürüz. 35 dakika kadar oldu. Ben içine bir termometre yerleştirdim. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama şu an bir tanesi 74 derecede, bir tanesi 79 derecelerde. Şu an artık köftelerimin piştiğinden eminim. Normal şartlarda köftede aradığımız sıcaklık 71 derece. Yani ortalama yarım saat ısınmış bir fırında yarım saat yeterli gibi duruyor. Şimdi artık bunları alabiliriz. Şöyle köftemizi çıkardık. Bu arada hacım da geldi. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk ustada. Ne diyorsun? Vallahi görüntü karışık. Karışık bir şey yani. Vallahi bence güzel görünüyor ya. Bak şimdi dur. Şimdi hacım bunun üstündeki şöyle. Bunun ben zeminde şimdi- et sulu, kremalı, mantarlı bir sosu var. Ben de öyle yapacak. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Bunun arkadaşlar ilk defa denedim. Ama şu an mesela bir eksiğini size söyleyebilirim. Biz bunu fırında yaptığımız için yeteri kadar buharlaşmadı. Suyu aksine köfte de yağını salınca daha sulu bir kıvam oldu. Bence daha iyi. Şimdi bak, ekmek banmak için eyvallah ama bunun normalde olması gereken kıvam biraz daha kalın. Yani normal şartlarda bizim şu an bunu birazcık kaynatıp suyunu kalınlaştırıp aslında öyle kullanmamız lazım. Bu doğru bir kıvam değil, onu size söyleyeyim. Hacım Şöyle tadalım mı? bir şöyle bir keseyim. Aynen, bakayım bir da. kes bakalım. Şöyle içi Çok gösterelim. bayağı bir kalın köfte. Bak, içi gayet güzel pişmiş. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama Tamam. bakın elime şöyle suları damlıyor. Hadi bismillah bakalım. Şöyle bir müsaadenizle. Gayet lezzetli. Gayet güzel bir köfte olmuş. Lezzetli şahane. Gerçekten çok güzel olmuş. Yani ağzınıza attığınız zaman soğanın tadı çok dengeli. Bir de ben şöyle
Sosuyla bir kat daha güzel oluyor. Tabii. Vallahi bir kat daha güzel oluyor. Babam köftecidir ha. Harbiden köfte. Etten çok köfteyi sever babam. Vallahi öyle. Şimdi özellikle de hani böyle bir köfte olunca da babamsız olmazdı. Şimdi beğenmesine de sevindim açıkçası. Çünkü babam da ilk defa yedi bunu. Güzel. Değil mi? Bence de çok güzel olmuş. Arkadaşlar yani suyunun sulu olması birazcık böyle görsel anlamda hani çok böyle etrafını sarmaması anlamında bir dezavantaj. Ama lezzet anlamında ekmek banacaksanız 10 numara. Köftenin yağıyla birleşmiş. Ama bak. Heh. Zaten bu yağ olması zaten salmış Mustafa. Yağını da salmış yani. Köfte o kadar böyle şey olmuyor. Kuru. Bundan çok güzel gidiyor. Tabii ama aslında bak içine baktığın zaman görüyor musun Tabii. bak ne kadar sulu hala. Ama sosa bulayınca böyle o ağzım huş böyle bütün sosuyla beraber ağızda dağılıyor yani. Gerçekten çok güzel oluyor. Ama katılıyorum yani. Sosuyla bir kat daha lezzetli. Bir de şöyle bir mantarıyı da alsana baba şöyle. Aldım zaten ben. Mantarla aldım. Ben de bir alayım. Burada mantar vardı. Al bunu. Ben de bir tane şöyle mantarıyla bir tadayım bakayım. Müsaadenizle. Arkadaşlar bunu yapın. Vallahi bunu yapın. Bak mantarla bir kat daha güzel oluyor. Bak köfte bir güzel, suyuyla iki güzel, mantarla 10 numara. Yani bu kadar. Gerçekten bunu yapın. Benim şu ana kadar fırında yaptığım köftelerin içerisindeki en kral köfte bu oldu diyebilirim yani. Bak bunu samimiyetle söylüyorum. Bunu illa fırında yapmak zorunda değilsiniz. Ben çok yaptığım için fırında yaptım. Yani 4 tane yapsaydım ben bunu tavada yapacaktım. Hatta belki bir kere de yani güzel bir köfte. Bunu sık sık yemek ister insan. Bir kere de belki tava versiyonu yaparım. Hacım Eline sağlık. afiyet olsun. Gerçekten Ben biraz keyifli bir yemek oldu. götürürüm. Biraz da böyle Zaten bol bol var ya. Epey İstediğin kadar yoğun götür yani. yani. İstediğin Evet. kadar götür. Arkadaşlar gerçekten güzel bir tarif oldu. Yani muhakkak tavsiye ediyorum. Mutlaka bir kere deneyin. Şuraya bir yere Instagram linki de bırakacağım. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Bu yaptıklarınızı da lütfen oradan bana fotoğraflarını, videolarını yollayın. Biz de hikayelerimizde paylaşalım. Sizleri de etiketleyelim. Güzel bir ortam oluyor orada. Yani YouTube'da haftada 2 video koyuyoruz. Ama Instagram'da devamlı aktif olduğumuz için oradan daha güzel bir muhabbet oluyor. Hepinizi Instagram'a da bekliyorum. Söylemek istediğim bir şey var mı hacı? eline sağlık. Güzel bir içerik olmuş. Afiyet olsun. Bunun devamını dileriz yani. Eyvallah, eyvallah. Arkadaşlar Gerçi biz devamını dileriz diyoruz ama daha bir tane daha devam yapmadık ha. bir yaptığımızı bir daha yapamıyoruz. Yapamıyoruz yani şey olmuyor. Hadi Vakit diyoruz yok. çekim olsun diyoruz. Evet, vakit yetmiyor. Vakit yetmiyor. Haftada 2 video yapınca babamın dediği gibi ben zaten sadece hafta sonları yapabiliyorum çekim. Bir de çoğunlukla uzun sürüyor. O yüzden de bir kere yaptığımızı bir daha yapamıyoruz maalesef ama siz yapın yani. Gerçekten çok güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.